Bugün bu küçük canavarı kullanarak buzları kırıp frozenlar hazırlayacağım. Philips 5000 serisi 1200 wattlık sürahi blender. Şöyle bir kutuda geliyor ve 5 ayrı modeli var bu köşede gördüğünüz gibi. Ana parçalar olan cam sürahi ve motor hepsinde ortak ve aynı. Sürahi içindeki malzemeleri aşağı etmek için şöyle bir çubuk çıkıyor içinden. Sürahinin tepesindeki bu küçük kapakta 50 ml'lik bir ölçü kabı aynı zamanda. Bendeki HR3030 yani düz modeli. Rondo shaker veya öğütücü aparatlarını isterseniz diğer model seçeneklerine de bakılabilir. Bu modelde sorbeler, frozenlar, smoothie'ler, soslar ve buz kırma yapabiliyoruz. ProBlend Plus dedikleri özellik kısaca sürahi içindeki çıkıntılı cam tasarımı, kalın paslanmaz çelik bıçakları ve pulse yani darbe modunu kapsıyor. Sürahide ne yapamazsınız? Örneğin çekirdek kahve çekemezsiniz. Kuru şeyleri çekebilmek için diğer öğütme aparatları gerekiyor. Kuru malzemeleri çekebilmek için örneğin şu öğütücü aparatta olduğu gibi bıçakların kabın çapına yakın olması gerekiyor. Mesela bakın bunda kabın çapı epey geniş bıçaklara göre. Sürahide sıvı ya da kolay sıvılaşan meyve, sebze, buz gibi şeyleri çekebilirsiniz. Ve şimdi tadı yumuşak ama etkisi güçlü bir frozen kahve velvet shot hazırlıyoruz. 100 ml buz, 40 ml espresso ve 50 ml soğuk süt. Önce bir shot yani 40 ml espressoyu demlemek üzere latte go'ya geldik ve soğuması için biraz buzlukta bekletiyoruz. O sırada kalpli buzlarımı hazırlayıp ölçülü bir şekilde sevgimi katıyorum. Buzlarımı, espressoyu ve sütü ekleyip blender'ı çalıştırmaya başlıyorum. 1-2-3 derken bütün seviyeleri gezdim. Arada bir darbe moduna da getirdim. Şöyle bir ters yüz etsin diye. Ve gördüğünüz gibi kar formuna kavuştum. Servis için buzluktan çıkardığım donmuş bardağımı kullanıyorum ve sonuç gayet iyi görünüyor. Şöyle de minik bir pipet yardımıyla sahnemize biraz kontrast ekledikten sonra bu buzlar kraliçesini erimeden içmek üzere hemen balkona koşuyorum. Ve geldi smoothie vakti. Yeşil meyvelerden oluşan bir smoothie hazırlayacağım. Yanında çok sevdiğim nane, maydanoz, dereotu üçlüsü ve bir takım tohumlarla birlikte. Sabote edilmezsem tabii. Bunları çekerken sürekli sabote ediliyorum aslında. Siz görmüyorsunuz ama görün istedim. Ve buzlarımız da geldi. Bütün hazırlıklar tamam. Kivi, avokado, yeşil elma, salatalık. Akabinde nane, maydanoz, dereotu ekledik. Ceviz, badem, keten tohumu, chia ve yulaf ile sağlıklı yağların ve liflerin hiçbirini unutmadık. Koyu istediğim için ekstra su eklemiyorum. Buzlar yeterli. Gerekirse itme çubuğuyla aşağı bastıracağım ki gerektiğini hissediyorum. Adeta bütün tuşlara basarak ve arada paslar yaparak altta biraz sıvılaşma bekliyorum. Sürekli dik açıyla değil, farklı açılarla kenarlardan da bastırınca daha hızlı olduğunu anlıyorum. Bu arada çubuk bıçaklara değecek kadar uzun değil. Bunu tabii düşünmüşlerdir ve insan aklına geliyor işte. Çubukla geçen süre yaklaşık 50 saniye ama gelecekteki daha deneyimli olan ben bunu 30 saniyede yapar diye düşünüyorum. Hemen evdekilerle deniyoruz. Damak donduran fresh bir içecek oldu. Bıçak kısmı ayrılabildiği için kolayca çıkarıp yıkadım. Ve işimiz bitti.